Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz nöroloji uzmanı, uzman doktor Oğuz Bak. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hoş buldum. geldiniz Teşekkür hocam. ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Sizler de çok çok teşekkürler. Hocam bir salgın dönemi atlatıyoruz. Herkes neredeyse hasta ve ağır geçiriyor. Aslında çok genel bir soru ve güzel bir soru. Neden hasta oluyoruz? Evet. Şimdi aslında ben biraz kronik hastalıklarla uğraşıyorum. Akut hastalıklar genelde enfeksiyonlarla olan, mikroplarla olan durumlar. Kronik hastalıklar ise genelde daha çok toksin birikimiyle olan hastalıklar. Tabii genetik faktörler de olabiliyor, genetik rahatsızlıklar da olabiliyor ama genelde kronik hastalıklarda %90 vücudun toksin atma mekanizmasının yavaşlaması, toksini biriktirmesi, o toksinin sonra bünyede, vücutta iltihaba dönüşmesi, enflamasyona dönüşmesiyle ortaya çıkan bir durum. Peki bu neden oluyor? İşte bir şeyler yiyoruz, içiyoruz, soluyoruz, düşünüyoruz. Bütün bunlar vücudumuzda bir takım metabolik durumlardan geçiyor ve bir takım atık ürünler ortaya çıkıyor. Bu atık ürünler vücudun detoks mekanizmalarıyla dışarıya gönderiliyor. Ama bazen bunu yavaşlatabiliyor vücut ya da bloke edebiliyor. Peki neden yapıyor bunu? Ani ya da yıllanmış stres faktörleriyle bu durum bloke olabiliyor. Biz bu toksinleri atamayınca bunlar bizde hastalığa neden oluyor. Peki hocam en çok hangi hastalar size başvuruyor? Evet. Şimdi benim kliniğimde genelde kronik ağrıları olan hastaları görüyorum. Kronik sorunları olan hastaları görüyorum. Biraz da branşım gereği. Ben bir nöroloji uzmanıyım. Nöroloji uzmanlığı eğitimi aldım. Ayrıca rotasyonel eğitimlerle dahiliye, fizik tedavi, psikiyatri, ozon eğitimleri de aldım. Çocuk nörolojisi eğitimleri de aldım. Dolayısıyla daha çok kronik hastalıklara bakıyoruz, kronik ağrılara bakıyoruz. Genelde hastalar hani hocam işte hekim arkadaşlara gittik, o kliniklere gittik, bu hastanelere gittik. İşte bir takım ilaçlar verildi ama işte ultrasonlarımız çekildi, kan tahlillerimiz yapıldı, işte MR'lar yapıldı ama hala tedavi olamıyoruz, iyileşemiyoruz, bir sorun netleşmedi. Benim neyim var doktorum diyen hastalar genelde. O yüzden biraz zorlanıyoruz ama çözüyoruz. Bu bahsettiğiniz herhalde birazcık kronik ağrılardan diyebilir miyiz? Hani bir metabolik sebebe bağlanmayan ama ağrı şikayeti olan çok danışan bizde de oluyor. Peki hocam bu ağrının anlamları nelerdir? Ve ağrı neden oluşur? Evet, ağrının felsefesi şu. Aslında bünyemiz, bedenimiz, hem ruhumuz hem biyolojik bedenimiz şunu söylüyor ağrı olarak. Beni bir kontrol et. Bende bir sorun, bir şeyler aksıyor. Bende bir sorun var, bir şeyler yolunda gitmiyor. Bunu bul, keşfet ve çözümle. Bir işaret diyebiliriz o Evet, zaman. bir işaret, bir imdat şekli aslında. Evet, yardım istiyor vücudumuz. Hani kendisini kontrol etmemizi istiyor. Ama ağrıyı düz algılamamak gerekiyor. Ağrıyı 3 şekilde algılamak gerekiyor. İşte o zaman başarı geliyor zaten teşhis koymada ve tedavi etmede. Şimdi ağrı 3 şekilde algılanmalı. Bir, olduğu yerde sorun varsa olduğu yerin ağrısı. İkincisi, olduğu yerin komşuluğundan kaynaklanan ağrı. Bir de tüm bedenden, tüm bünyeden kaynaklanan ağrı. Yani şöyle örnek verelim, belimiz ağrıyor. Bu bel ağrısı bel fıtığından da olabilir, bağırsak problemlerinden de olabilir ya da tüm bedeninizi ilgilendiren, kontrol altında olmayan bir diyabet ya da bir kanser durumundan da olabilir. Bunu iyi ayırt etmek, iyi incelemek, bir dedektif gibi iyi bulup yakalayıp tedavi etmek gerekir. Peki hocam sinir sisteminin bilmediğimiz yönü nedir? Evet. Şimdi sinir sistemi ne yapıyor? Kaslarımızı çalıştırıyor, hareketlerimizi çalıştırıyor, görmemizi, duymamızı sağlıyor, algılamamızı, öğrenmemizi sağlıyor, düşüncelerimizi, duygularımızı kontrol ediyor, konuşmamızı kontrol ediyor. Evet, bunu biliyoruz. Sinir sistemi bunu yapıyor. Ama çok önemli bir görevi daha var. Anne karnına düştüğümüz andan itibaren sinir sistemi oluşmaya başladığı andan itibaren tüm kayıtları kaydediyor. Yaşadığımız her şeyi, hatta annemizin karnındayken annemizin yaşadığı şeyleri bile kaydediyor. Duyguları bile ya da metabolik durumları bile kaydediyor. Sonra doğuyoruz, doğduktan sonra büyüyoruz. O büyürken bütün kayıtlar var orada. Olumlu, olumsuz yaşanan her şeyi, hastalık ya da normal şeyi kaydediyor. Ve bu kayıtları yavaş yavaş okuyabilmeye başladık. Siz bu kayıtları iyi okursanız teşhis koymakta daha başarılı olursunuz. İpucunu yakalamakta daha başarılı olursunuz. Sonuca daha iyi varırız. Hastanın şifasını daha kolay çözüme ulaştırırız.
Oğuz Hocam bir şey merak ediyorum. Biz çok yoğun çalışıyoruz. Sonuç olarak da herkesin hayatında bir tarz stresler var. Cemile Hanım da öyle çok yoğun çalıştığımız için. Bunlar vücudumuzda bir şey olarak dönecek sonuç olarak. Ağrı olarak dönebilir, yorgunluk olarak dönebilir. Şunu merak ediyorum. Stres ve yoğun çalışma ağrı ve yorgunluğu tetikler mi? Kesinlikle tetikler tabii ki. Yani işin ruhsal tarafları da var. Çünkü biz sadece bir et beden değiliz. Bir biyolojik beden değiliz. Aynı zamanda bir enerji bedenimiz de var. Bu enerji bedende yorulabiliyor. Zaten stres dediğiniz şey nedir? Beyinden kortizol salınmasını, böbrek üstü bezlerinden ve beyinden kortizol ve kortizol benzeri hormonların salınmasını sağlayan bir olay stres. Peki bu hormon ne hormonudur? Gardını al. Tehdit var. Bir sorun var. Gardını al. Hani kaçmalısın ya da savaşmalısın ya da aç kalabilirsin. Gıda bulmalısın hormonudur bu. Ve sürekli bizi tedirgin, gergin ve alert halde tutar. Bu da eğer kontrol edilmezse ve sürekli olursa vücudu hasta etmeye başlar. Yani stres ve yorgunluk hormonal dengeyi bozduğu için Evet. bu tarz şikayetlere dönüşebilir diyebiliriz. Dönüşebilir. Peki hocam bir şey soracağım. Size de çok geliyordur ama bu baş ağrısı olarak yansıyor. Her baş ağrısı migren midir? Bunlarla Tabii ki ilgili değil, evet. biraz açıklayabilirseniz. Yani en sık olan neden migren. Tabii baş ağrılarının en sık nedeni neden? Migrendir. İkinci sırada gerilim baş ağrısı gelir. Daha sonrasında metabolik sorunlar gelir. Yani bir diyabette de baş ağrısı olabilir, bir koahta da baş ağrısı olabilir, bir astımda da baş ağrısı olabilir, kalp sorunlarında da baş ağrısı olabilir, bağırsak disbiyozisinde, geçirgen bağırsakta da baş ağrısı olabilir, psikolojik sorunlarda da baş ağrısı olabilir. Yani birçok sistemik sorunlarla ilgili baş ağrıları da olabilir. Hatta birçok şeyde ilk başımız ağrır. En ufak şeyde bir Evet, baş çünkü- ağrısıyla bir sinyal verir aslında Çünkü genelde. sinir sisteminin merkezi burası, beyin. Yani başka taraflarda da tabii ki periferik sinir sistemi var. Orası da ağrının üretilmesinde önemli rolleri var ama merkez bura olduğu için önce orası ağrıyor. Hocam son dönemlerde çok da duyuyoruz bu ozon tedavilerinde. Sizin de bu konuda uzman olduğunuzu biliyoruz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Nedir ozon tedavisi? Ozonu herkesin anlayacağı şekilde basitleştirilmiş bir şekilde anlatırsak ozon ne işe yarar? Aslında bedenimizde tamircilerimiz var. Çöpçülerimiz de var. Yani detoks yapan çöpçülerimiz de var. Restorasyon yapan tamircilerimiz de var. Ama bunlar bazen tembelleşir ya da bu işleri yapmayı bırakırlar ya da unuturlar ya da yavaşlatırlar. İşte ozon öyle bir molekül ki, bir gaz ki siz bunu damarda kanla buluşturduğunuzda, değişik yöntemlerle yapılabilir. Kanla buluşturduğunuzda bu ozon molekülleri oksijen ve hidrojen atomları tepkimeye girerek bu ustalarımıza, bu çöpçülerimize eğitim vermeye başlar. Hadi artık işinizi yapın, hani tamir edin, tedavi edin, çöpü atın, vücuttaki toksinleri temizleyin, vücuttaki iltihabı durdurun, restore edilmesi gereken yerleri, tamir edilmesi gereken yerleri tamir edin. Bunu genlere bile söylerler. Yani genlerdeki o yıpranmaları bile düzeltir. Yani ozonun ana etki mekanizması budur. Oğuz Hocam şimdi bu ozonla ilgili aslında çok tedavi kirliliği de var. Ben şunu merak ediyorum. En ideal ozon tedavisi kaç seans olmalıdır? Aslında bu kişiye göre ayarlanır. Hani uygulamalar genelde piyasada, sahada hani genelde 10 seans yaptırın derler ama bu bir kriter değil. Tamamen kişiye özel yapılır. Dozları da kişiye özel ayarlanır. Süresi de, zamanı da, aralığı da kişiye göre ayarlanır. Yani benim hani 30 seans yapıp toparlayabildiğim hastalar var. 3 seansta toparlayabildiğim hastalar var. Yani o kadar kişiye bağlı ki hani belli bir şablonu, belli bir formülizasyonu yok aslında. Çünkü herkes nevi şahsına münhasır. Herkes Yüce Yaradan'ın biricik kulu. Özel yaratılmış. Onun da hastalığı, dili ona özel. Dolayısıyla onun da tedavisi ona özel olmalı, kişiye özel olmalı. Oğuz Hocam bizde genelde böyle bir mantık var. Biz hastalanmayana kadar doktora gitmiyoruz ya da bir tedavi uygulamıyoruz. Ozonu hastalık sonrası mı öneriyorsunuz yoksa koruyucu bir tedavi olarak mı öneriyorsunuz? Kesinlikle koruyucu tedavi olarak öneriyorum. Bugün hani yurt dışında, Hollywood'da, Amerika'da, Avrupa'da artık bu işin bilincinde olan insanlar hasta olmadan ozonlarını yaptırıyorlar. Hatta yüksek doz C vitaminlerini yaptırıyorlar. NAD denen bir molekül var. NAT diye NAT, duyuyoruz. popüler bu aralar NAT yaptırıyorlar, glutatyon yaptırıyorlar. Bütün bunlar anti-aging'tir. Yaşlanmayı yavaşlatır, durdurur. Vücutta toksin birikimini önler.
tamirat yapar, yıkımı yavaşlatır, genleri yeniler. Dolayısıyla hasta olmanızı da, kronik hasta olmanızı da önler. Oldukça da genç kalırsınız. Yani cildi güzelleştirir, gençleşmeye başlarsınız. Oğuz Hocam son sözler olarak ne söylemek istersiniz ya da ne önerirsiniz? Evet. Şifaya giden yolda önerim şudur ki bir kere beslenme çok önemli. Çünkü artık hani dünyamız kirli bir dünya. Yediklerimiz, içtiklerimiz, havamız kirlendi. Dolayısıyla unlu gıdalar, şekerli gıdalar ve sütlü gıdalar bizi çok çabuk yaşlandırıyor. Çok çabuk kronik hastalığa neden oluyor. Çünkü bağırsağımızı etkiliyor. Bağırsağımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Ve de egzersiz. İnsanoğlu hareket için yaratılmış, yürümek için yaratılmış, koşmak için yaratılmış. Mutlaka hareket. Hiçbir şey yapamıyorsanız her gün mutlaka 1 saat yürüyüş yapmak gerekiyor. Ve son olarak en önemlisi aslında ben bunu genelde imge terapiyle yapıyorum danışanlarıma, hastalarıma. İmge terapiyle, bu aralar popüler olduğu için söylüyorum, dile getiriyorum. Ruhunuzla tanışın, ruhunuzla barışın, ruhunuzla eşgüdümlü hareket edin. Yani ruhunuzu tanıdığınızda daha sağlıklı olursunuz. Hasta olmanız biraz daha zor olur. Çok çok teşekkürler hocam değerli bilgileriniz Ağzınıza için. sağlık hocam. Ağzınıza Teşekkür sağlık. ediyorum misafir ettiğiniz için. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz nöroloji uzmanı uzman doktor Oğuz Bak ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.